Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Kuru baklavaları sıcak olarak şerbetliyoruz. Evet, şerbetimiz için 4,5 su bardağı suyu tencereye alalım. Ocağın üzerine alarak ısıtmaya bırakalım. 4 su bardağı toz şekeri de uygun bir kaba alarak ayarlayalım. Evet, kuru baklavamızı 155 derecede ısıtmaya bırakalım. Kaynayan sıcak suya şekeri ekleyelim ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridikten sonra şöyle 5-6 dilim limon suyu sıkalım. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. Kısık ateşte 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. Evet, 30 dakika sonra şöyle bir parça tereyağı atıyorum ve eriyene kadar karıştırıyorum. Tereyağı eridikten sonra bir kepçe soğuk su ilavesi yapalım, karıştıralım ve altını hemen kapatalım. Evet, yağları eriyen tatlımızı fırından çıkartalım. Diğer baklavamı da hemen fırın sıcakken fırına veriyorum. Tatlının ve şerbetin 1-2 dakika sıcak çıktıktan sonra karıştırarak şerbetimizi 2 veya 3 aşamada azar azar ekleyerek verelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, kalan yarısını 10 dakika sonra veriyorum. Yarım su bardağı kadar ayırarak kenara kaldırıyorum. Yarın soğukken tekrardan vereceğim. Diğer baklavam için 5,5 su bardağı suyu tencereye alalım. Ve kaynatmaya bırakalım. 5 su bardağı toz şekeri de uygun kaba alalım. Kaynayan suya şekerimizi ekleyelim. Şeker eriyene kadar mutlaka karıştıralım. Şeker eridikten sonra 2-3 damla limonun suyunu sıkalım. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 30-35 dakika kıvamlı şerbet hazırlıyoruz. Kıvam aldıktan sonra bir parça tereyağı atalım. Evet, kıvam alan şerbetin altını kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir kepçe soğuk su ekliyorum. Bu sayede şekerlenme yapmayacak. Evet, yağları eriyen tatlımızı da fırından çıkartıyorum. Şöyle şıtır şıtır yağ sesi geliyor. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra baklavanın ve şerbetin yarısını gezdirelim. Evet, kalan yarısını da 10 dakika sonra verelim. Yarım su bardağından biraz fazla olacak şekilde şerbetimizi de kenara ayıralım. Yarın soğuduktan sonra aralarını azar azar gezdirelim. Evet, baklavam tamamen soğuduktan sonra hazır. Benimki hafif bir şekilde ılık hala. Evet, sizler için baklavamı yakından gösteriyorum. Çıtır çıtır. Çok lezzetli olduğu mutlaka deneyin.
Evet, gördüğünüz gibi kat kat, arası bol cevizli. Diğer baklavamı da sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.